Merhabalar, bilimin o devasa yapısının aslında nasıl değiştiğine dair sarsıcı bir felsefi yolculuğa hoş geldiniz. Genelde bilimi nasıl düşünürüz? Sanki her gün yeni bir tuğla eklenerek durmadan yükselen bir bina gibi, değil mi? Düzenli, birikimli bir ilerleme. Peki ya size bu imgenin, bu resmin temelden kusurlu olduğunu söylesem? İşte bugün Thomas Kuhn'un çığır açan eseri, bilimsel devrimlerin yapısıyla bilime dair tüm bildiklerimizi sorgulayacağız. Bu derin felsefi analize dalmadan hemen önce eğer bu tür içerikler, bu zihin açıcı sohbetler hoşunuza gidiyorsa Kitap Felsefe kanalına abone olarak bize en büyük desteği verebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Hadi şimdi şu zihinlerimizi biraz sarsalım. Kuhn'un bu sözü aslında tam bir meydan okuma. Bize diyor ki, bakın o ders kitaplarında okuduğunuz pürüzsüz, kahramanlıklarla dolu bilim tarihi var ya, işte o aslında bir yanılsama. O kitaplar bize bilimi sanki hep doğruya giden düz bir yolmuş gibi anlatır. Ama Kuhn'a göre tarihin kendisine, o tozlu sayfalara baktığımızda bambaşka, çok daha kaotik, çok daha devrimci bir hikaye görüyoruz. Peki, nedir bu yanıltıcı imge dediğimiz şey? Hani hepimizin kafasında olan o resim. Bilim, kümülatif yani birikerek ilerleyen bir süreçtir. Her yeni keşif, bilgi piramidinin üzerine konan yeni bir tuğladır. Ve bu piramit durmadan, yılmadan hakikate doğru yükselir. Bu bakış açısına göre geçmişin büyük teorileri, örneğin Aristoteles'in fiziği, bugünkü doğrulara ulaşırken yapılan hatalardan başka bir şey değildir. Ama işte Kuhn tam da bu noktada sahneye çıkıyor ve bir dakika diyor. Bu birikimle gelişim modelini kökünden reddediyor. Aristoteles'in fiziği ya da flogiston kimyası gibi teorilerin sadece yanlış adımlar olmadığını söylüyor. Onlar kendi zamanlarında, kendi kurallarıyla işleyen, tutarlı ve tamamen bilimsel dünya görüşleriydi. Yani birer hata değil, dünyaya bambaşka pencerelerden bakma biçimleriydi. Peki, eğer bilim böyle tuğla üstüne tuğla koyarak ilerlemiyorsa o zaman nasıl işliyor? İşte Kuhn'un sistemini anlamak için iki anahtar kelimeyi, iki temel kavramı aklımıza yazmamız gerekiyor. Paradigma ve normal bilim. Bilimin o uzun sakin dönemlerini işte bu ikisi yönetiyor. Hadi ne olduklarına bir bakalım. Paradigma bir nevi bilim insanlarının taktığı bir gözlük gibidir. Sadece bir teori değil, çok daha fazlası. Bu gözlük onlara hangi soruların sorulmaya değer olduğunu, hangi yöntemlerin geçerli olduğunu, hatta iyi bir cevabın neye benzemesi gerektiğini bile söyler. Tıpkı bir zamanlar Batlamyus'un yer merkezli evren modelinin ya da Newton'un mekaniğinin birer paradigma olması gibi. Onlar kendi dönemlerinin oyun kurallarıydı. Normal bilim ise aslında bilim insanlarının kariyerlerinin %99'unda yaptığı şey tam olarak bu. Buradaki amaç dünyayı sarsacak yeni keşifler yapmak falan değil. Tam tersi, mevcut paradigmanın o kavramsal kutunun içine doğayı bir şekilde sığdırmaya çalışmaktır. Yani kuralları belli, cevabının da bir yerlerde var olduğu bilinen bulmacaları çözmektir. İşte Kuhn'un teorisinin tüm özeti aslında bu döngüde saklı. Her şey gayet yolunda giderken herkesin bulmaca çözdüğü bir normal bilim dönemiyle başlarız. Sonra bir anomali, yani bir türlü çözülemeyen, o kutuya sığmayan bir bulmaca ortaya çıkar. Bu anomali direndikçe paradigmaya olan güven sarsılır ve bir kriz patlak verir. Bu krizden çıkışın tek yoluysa eski düzeni yıkan bir devrim ve yepyeni bir paradigmanın doğuşudur. Ve sonra döngü yeniden başlar. Şimdi işlerin karıştığı yere geliyoruz. O sakin, o düzenli normal bilim dünyası ne zaman çatırdamaya başlar? O sağlam görünen kurallar ne zaman ve nasıl yıkılır? Anomali bir paradigmanın sonunun habercisidir. Hani o yapbozun bir türlü yerine oturmayan, sinir bozan parçası vardır ya, işte o. Başta bir bulmaca gibi görünür ama mevcut kuralların hiçbiri onu çözemez. Önce görmezden gelinir, ölçüm hatasıdır canım denir, halının altına süpürülür ama o inatla orada durmaya devam eder. İşte kilit soru bu. Normal bilimin bütün araçları, bütün yöntemleri o tek bir anomaliyi çözmede başarısız olduğunda bilim dünyası kendini nerede bulur? Cevap tek ve net bir kelime, kriz. Artık mevcut kurallar işe yaramıyordur, anomaliler birikmeye başlamıştır ve bu da bilim insanları arasında derin bir mesleki güvensizlik dönemine yol açar. Bilimin temelleri, o en sağlam sandıkları zemin, sarsılmaya başlamıştır. Artık oyunun kuralları bile sorgulanır hale gelmiştir. Ve geldik belki de en vurucu noktaya. Bilimsel devrim demek sadece eski bir teoriyi atıp yenisini almak demek değildir. Hayır, bu temelden bir algı değişimidir. Dünyaya tamamen yeni bir gözle bakmaya başlamaktır. Hani şu meşhur resimler vardır ya, bir bakarsınız ördek, bir daha bakarsınız tavşan görürsünüz. İşte devrim tam olarak böyle bir şeydir.
Kuhn'un kendi verdiği müthiş bir örnek var. Sallanan bir taş, Aristoteles paradigmasındaki bir bilim insanı bu taşa baktığında doğal yeri olan yere düşmeye çalışan ama ip tarafından engellenen bir kısıtlanmış düşüş görür, bir mücadele hali görür. Oysa Galileo aynı taşa baktığında bambaşka bir şey görür. Belirli bir periyotta salınan bir sarkaç. Aynı olguya bakıyorlar ama tamamen farklı dünyalar görüyorlar. Kuhn'un bu sözü her şeyi özetliyor aslında. Bir paradigma değiştiğinde sadece yorumlar değişmez. Dünyanın kendisi değişir. Neyin veri sayılacağı, hangi soruların anlamlı olduğu, hatta aletlerin ne işe yaradığı bile dönüşür. Bilim insanı ertesi gün uyandığında kelimenin tam anlamıyla başka bir dünyada çalışmaya başlar. Tam da bu noktada Kuhn'un teorisi bizi inanılmaz derin bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer eski teoriler sadece yanlış değil de farklı dünya görüşleri ise, o zaman bilim dediğimiz şey gerçekten ilerliyor mu? Kuhn'un bu soruya cevabı gerçekten çok radikal. Ona göre bilim, zirvesinde mutlak hakikat yazan bir dağa tırmanmak gibi değildir. Daha çok biyolojik evrime benzer. Yani sonraki teoriler, öncekilerden mutlak anlamda daha doğru olmak zorunda değil. Sadece kendi yeni ortamlarında yeni bulmacaları çözmek için daha iyi, daha işlevsel araçlardır. Tıpkı bir canlının kendi ortamına daha iyi uyum sağlaması gibi. Amaç bir hedefe varmak değil, ilkel başlangıçlardan uzaklaşmaktır. O zaman bu soru hepimizin zihninde yankılanmalı. Eğer bilim bizi o büyük hakikate adım adım yaklaştırmıyorsa, peki o zaman neye doğru ilerliyor? Bu devasa bilimsel girişimin nihai amacı ne? Bu düşünce bilimin değerini azaltır mı, yoksa ona daha gerçekçi, daha mütevazı bir rol mü biçer? Ne dersiniz? Ve bu felsefi analizimizi bitirirken soruyu size çevirelim. Sadece bilimde değil, kendi hayatınızda, kendi inançlarınızda sorgulamadan kabul ettiğiniz hangi paradigmalar var? Hangi normal bilim bulmacalarını çözüyor ve hangi anomalileri, hangi uyuşmazlıkları görmezden geliyorsunuz? Belki de en büyük devrim tam da o kendi paradigmalarımızı sorguladığımız an başlar.